Merhaba küçük kaşifler. Bir önceki masalda size Rusya'dan Ivan'ın hikayesini anlattım. Sihirli bir kurt, ateşten bir kuş ve cesareti hiç bitmeyen küçük bir prensin yolculuğunu hatırlıyor musunuz? Bu hafta çok daha renkli, çok daha sıcak bir ülkeye gidiyoruz. Bir ülke düşünün. Her yanı renkli çiçeklerle süslü. Sokaklar baharatlı yiyeceklerin kokusuyla dolu. İnsanlar renkli elbiseler giyiyor. Tapınakların çanları sabah ezanı gibi çalıyor. Ve o rengarenk ülkenin ormanlarında büyülü bir güç yaşıyormuş. Bu ülkenin adı Hindistan. Ve bugün anlatacağım hikaye aslında bir prensin değil, bir prensesin hikayesi. Adı Savitri'ydi ve o dünyanın en cesur prensesiydi. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Hindistan'ın büyülü ormanlarına gelin. Bir varmış, bir yokmuş. Hindistan'ın en güzel krallığında Kral Ashwapati adında bilge bir hükümdar yaşarmış. Bu kralın tek bir çocuğu varmış, Savitri. Savitri güzelmiş, evet, ama onun asıl gücü başka bir şeymiş. Zekiymiş, cesurmuş, hiçbir şeyden yılmazmış. Bir kez karar verdi mi, bir daha geri adım atmazmış. Bir gün Savitri ormanda gezinirken Satyavan adında genç bir prensi görmüş. Satyavan orman halkı ile yaşıyormuş. Sade, mütevazı, yüreği temiz biri. Savitri ona bakınca kalbinde bir şey uyanmış. Bu kişi demiş kendi kendine. Bu kişi benim eşim olacak. Babasına gitmiş ve anlatmış. Kral Ashwapati düşünmüş. Bilge bir adammış. Satyavan'ın iyi kalpli olduğunu biliyormuş. Ama bir endişesi varmış. Savitri, demiş baba. Satyavan iyi bir insandır ama üzerine ağır bir büyü atılmış. Bu büyü bir yıl içinde onu derin bir uykuya sürükleyecek ve o uykudan kimse uyandıramayacak. Saray derin bir sessizliğe bürünmüş. Savitri gözlerini kısmış. O zaman, demiş sakin bir sesle, ben o büyüyü bozacağım. Savitri ve Satyavan evlenmişler. Ormanda sade ama mutlu bir hayat sürmüşler. Her sabah birlikte çiçek toplamışlar, her akşam ateşin başında oturmuşlar. Ama Savitri hiç unutmamış. Her sabah güneş doğarken saymış, bir gün daha geçmiş. Büyü yaklaşıyormuş. O günlerde Savitri ormanda yaşlı bir bilgeyle karşılaşmış. Ak saçlı, gözleri yıldız gibi parlayan, binlerce yıldır ormanda yaşayan bir ruh. Savitri, demiş bilge, sevdiğinin üzerindeki büyüyü biliyorum. Onu kırmak mümkün ama kolay değil. Ne gerekiyorsa yaparım, demiş Savitri. Bilge gülümsemiş. Büyülü ışık ormanının derinliklerinde 3 altın çiçek var. Bu çiçekler yalnızca en saf kalpli, en cesur, en zeki olanlar tarafından toplanabilir. Onları getirirsen büyü kırılır. Orman tehlikeli, diye eklemiş bilge. Hiç kimse o ormandan dönmemiş. Savitri sadece başını eğmiş ve ormana doğru yürümüş. Orman gerçekten büyülüymüş. Ağaçlar o kadar yüksekmiş ki tepeleri görünmüyormuş. Çiçekler kendi kendine ışık saçıyormuş. Her adımda farklı bir ses duyuluyormuş. Savitri ilerlemiş. Karşısına ilk engel çıkmış. Kocaman bir nehir. Köprü yokmuş, sal yokmuş. Nehrin kenarında yaşlı bir balıkçı oturuyormuş. Karşıya geçmek istiyorum, demiş Savitri. Seni geçiririm, demiş balıkçı. Ama karşılığında ne verirsin? Savitri düşünmüş. Yanında hiçbir şey yokmuş. Sonra gülümsemiş. Sana bir hikaye anlatayım, demiş. Dünyanın en uzak köşesinden çok sevdiği biri için yola çıkan bir prensesin hikayesini. Balıkçı gözlerini kısmış, Savitri anlatmaya başlamış. Öyle güzel, öyle içten anlatmış ki balıkçının gözleri dolmuş. Geç, demiş balıkçı. Sen gerçekten saf kalplisin.
Savitri karşıya geçmiş ve ilk altın çiçeği bulmuş. Nehrin öte yakasında tek başına parlıyormuş. İkinci engel bir dağmış. O kadar dik ve kayalıkmış ki tırmanmak imkansız görünüyormuş. Ama dağın önünde küçük bir çocuk oturuyormuş, ağlıyormuş. Savitri durmuş. Acele etmesi gerekiyormuş ama çocuğun yanına gitmiş. "Neden ağlıyorsun?" diye sormuş. "Annem dağın öte tarafında," demiş çocuk. "Ben geçemiyorum." Savitri çocuğu sırtına almış ve dağı tırmanmış. Hem çocuğu taşımış hem de zirveye ulaşmış. Çocuğu annesine kavuşturmuş. Anne sevinçle bağırmış. "Sen gerçekten cesursun." Ve Savitri'nin eline ikinci altın çiçeği sıkıştırmış. Son engelmiş, en zoruymuş. Ormanın tam ortasında büyük bir kapı varmış. Kapının önünde bilge bir ihtiyar oturuyormuş. "Geçmek için 3 soruyu doğru yanıtlaman gerekir," demiş ihtiyar. "Sor," demiş Savitri. Birincisi, dünyanın en büyük gücü nedir? "Sevgi," demiş Savitri. İkincisi, insan neyle zengin olur? "İyi bir kalple," demiş Savitri. Üçüncüsü, sen bugün buraya neden geldin? Savitri gülümsemiş. "Sevdiğimi kurtarmak için." İhtiyar kalkmış ve kapıyı açmış. İçeride son altın çiçek parlıyormuş. Savitri 3 altın çiçeği toplayıp bilgeye koşmuş. Tam o sırada Satyavan derin uykuya dalmış. Gözlerini kapamış, yere yığılmış. Savitri koşmuş, Satyavan'ın yanına çökmüş. 3 altın çiçeği avuçlarında ezip suyunu Satyavan'ın alnına sürmüş. Orman birden ışıkla dolmuş. Çiçekler titremiş, kuşlar ötmüş. Satyavan gözlerini açmış. "Savitri," demiş şaşkınlıkla. "Ne oldu? Sanki çok uzun süre uyudum." Savitri gülerek sarılmış. "Sadece kötü bir rüya gördün," demiş. "Artık geçti." Bilge ihtiyar uzaktan izlemiş ve gülümsemiş. "Savitri," demiş, "sen bugün 3 şeyi kanıtladın. Saf kalpli olduğunu, cesur olduğunu ve zeki olduğunu. Büyü sonsuza dek kırıldı. Gerçek sevgi her büyüden güçlüdür." Şimdi size Hindistan'dan 3 eğlenceli bilgi söyleyeyim. Birincisi, Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi. 1 milyar 400 milyondan fazla insan yaşıyor ve bu insanlar 22 farklı resmi dil konuşuyor. İkincisi, Savitri Hindistan'da sadece bir masal kahramanı değil, çok sevilen bir isim. Hindistan'da pek çok kız çocuğuna hala Savitri adı veriliyor. Çünkü Savitri, cesaret ve sevginin sembolü. Üçüncüsü, Hindistan'da her yıl Savitri'ye adanmış özel bir bayram kutlanıyor. Vat Savitri. Bugün de 50 kadınlar banyan ağacının etrafında dolaşıyor ve sevdiklerinin sağlığı için dua ediyor. Binlerce yıllık bir gelenek. Ve böylece Hindistan'dan Savitri'nin hikayesi sona erdi. Savitri bize çok önemli bir şey öğretti. Güç sadece kollarında değil, kalbinde ve aklında olabilir. Sevgi, cesaret ve iyilik. Bunlar dünyanın en büyük güçleridir. Bugün siz de sevdiklerinize ne kadar değer verdiğinizi gösterebildiniz mi? Bu masalı beğendiysen beğen butonuna bas. Bir sonraki ülkenin masalını kaçırmamak için kanala abone ol ve bu masalı sevdiklerinle paylaş. Çünkü güzel hikayeler paylaştıkça büyür. Gelecek hafta sizi Mısır'a götürüyorum. İşte ipucu. Bu ülkede piramitler varmış ve onları inşa eden halkın en büyük sırrı bir kediymiş. Hangi masal? Yorumlara yazın. Uzak Diyarların masallarından görüşmek üzere.